Selamlar dostlarım ve canlarım. Bugün Arcerius'ın ikinci bölümü hakkında konuşmaya geldim sizinle. İlk bölüm o kadar uzundu ve o kadar hata vardı ki o kadar şey söylemek istemedim. Ki bayağı dipte gelen yorumlarda bayağı kişi eleştirmiş, demiş ki şu eksikti bu eksikti falan filan derken. Bunların yorumuna özel bir video da yapacağım ama o apayrı bir konu. Şimdi Arcerius'ın birinci sezon ikinci bölümü hakkında konuşacağız aşağı yukarı. O bölümü izledim, bitirdim ve çok fazla eksik gördüm ve o gördüğüm eksikleri sizinle konuşacağım. Hatırlarsanız birinci bölümün son sahnesinde Helen ablamız yaralanmıştı ve yaralandıktan sonra en son ve kendi parasorundan yere düştükten sonra tamamen böyle gözleri yavaş yavaş kapanıp açılıyordu. Ki bölümün başlangıcı öyle başlıyor. Helen ablamız kendi gözlerini açıp kapatmaya hazırlandığı sırada tam böyle gidecek. Bir de karşısına kaçtığı kabilenin adamları direktman çıkınca Helena da tabii böyle gözleri gidiyor falan derken doktor ablamız o sırada böyle bulanık bir şekilde bir şeyler oluyor ve o adamlar ölüyor derken Helena gözünü açıyor. İşte sol tarafında Parasor ve Dodos kendisinde yaraları sarılmış ateşin yanında falan. Diyor ki bir de dur balık avlamaya gidiyor. Gidiyor işte bir de balık avlayamıyor, avlıyor falan diye uğraşıyor carçut derken kendini çukurda buluyor. Ve kendini çukurun içerisinde bulduğu zaman koskocaman bir çukurun içerisinde. Tam böyle koskocaman çukurun içerisinde daha ne başına gelebilir diye düşünürken koskocaman bir Sabertooth yani bir kaplan direktmen Helena'ya böyle saldırmaya falan başlıyor. Helena kaplandan kaçıyor, odur budur çütü derken kaplan tam Helena'yı oradan kıstıracak, yiyecek. Kim ok atıyor? Yukarıdan kırmızı elbiseli bir ablamız aşağı iniyor. Kaplan'a hakkı rahmetine kavuşturuyor ve sonra öğreniyoruz ki ablamızın da ismi May'inmiş. May'in. Çok güzel bir isim May'in ismi. Neyse May'in ablamız bayağı böyle doşbilli, bayağı güçlü, bayağı böyle aşırı derecede böyle bir ablamız. Becerikli bir ablamız. Her şey yapabilen güçlü, savaşçı bir ablamız. Ki ablamız o kadar güçlü ve savaşçı ki üstünde Kit'in zırhı var. Yani düşmanların üstündeki zırh ile May'in ablamızın zırhı biraz düşmanlarınkinden daha yüksek. Yani buradan şunu anlamanız lazım. Mesela zırh bilmeyenler için az çok ya hatırlamayanlar için ufak bir anlatım yapmam gerekirse. Başta Helena'nın yani bizim doktorun giydiği lif kıyafetten başlıyor. Sonra deri kıyafetine gidiyor. Sonra May'nin giymiş olduğu Kit'inden sonra da Demir'e geçiliyor. Demir'den sonra tek derken o oyunla alakalı. Ama baktığımız zaman May'in ablamız gayet Kit'in kıyafeti giymiş ki Kit'in kıyafeti aynı zamanda şöyle bir artısı var ki Kit'in kıyafeti giydiğiniz zaman zehirli bir hayvan sizi eğer sokarsa onun zehri size enjekte olmuyor Kit'inden dolayı. Ve pek çok mesela diyelim ki çarpan canlılar var. O çarpan elektrikli canlılar da sizi çarptığı zaman Kit'in etkilenmemenizi sağlıyor. Burada da oyundan ufak bir bilgi vermiş oldum. Neyse hikayemiz bu şekilde ilerlerken o sırada May'in ablamız tabii ki de diyor ki ya ben diyor şöyle cega vereyim böyle cega vereyim işte seni buldum yarı ölüydün. Meğerse May'in ablamız tamamen Helena'yı kurtarmış onların elinden ve yarasını da hani böyle bandajlayıp onu ateşin yanına bırakmış. Ablamız böyle gitmiş hani yiyecek bir şeyler bulmak için gidip geldiği zaman bakmış Helena ortada yok. Helena kaçmış. Helena'nın kaçtığı sırada tabii o sırada May'in ablamız da Helena'yı aramaya çıkmış ve en son Helena'nın sesleri orada geldiğini duyunca tam Helena'yı kestaneyi çizdirmeden de kurtarmış direktmen Helena'yı. Ardından bunlar tek çıkışın mağara olduğunu ve mağaranın içine gitmeleri gerektiğini söylüyor. Tabii mağaranın içinde gidiyorlar ama şöyle hatırlarsanız bir önceki bölümde Helena bir artifact bulmuştu. Artifact'i daha doğrusu çalmıştı rakip klandan. Artifact'te şu dostlarım bir sürü artifact var. O artifact'lerin her birisini mağaralarda yeri geldiği zaman pek çok yerlerde bulabilirsiniz ama nadirdirler. Bulduğunuz artifact'leri de boss'a gitmek için kullanırsınız. Yani bundaki temel mantık şudur. O malzeme çok zor bulunan bir malzemedir. Boss'ta bayağı güçlü bir canlı. Yani neredeyse oyunun en güçlü canlılarından diyebiliriz. Bir tane boss yok. Pek çok boss var. Yani bu arada boss büyük patron anlamında. Bayağı güçlü. 3-4 tane boss var. O bossların hepsine gittiğiniz zaman da her boss'tan bazen size silahlar verilebiliyor. Bazen ekipmanlar verilebiliyor. Bazen zırh verilebiliyor. Bazen yaptığınız şeyin şeması falan veriliyor. Ama neyse hikaye bu şekilde ilerlerken May'in ablamızın şu güne şahit oluyoruz dostlarım. May'in ablamız baya orada böyle her şeyin içinden geçiyor. İşte ne bileyim örümcekler çıkıyor, şu canlı çıkıyor, bu canlılar çıkıyor, içlerinden geçiyor. İşte pek çok o kadar zaman geçirmiş ki arkın içerisinde. Kendisi neyin ne olduğunu, neyin nasıl öldürüldüğünü ve falan hepsini Helena'ya gösteriyor gibi. Zaten bu şekilde giderken dostlarımız aynı zamanda bir tane kapının yanına denk geliyorlar.
dostlarım. Ki bu kapının yanına gelmeden önce şunu anlatayım size dostlarım. Bol bol Helena'nın geçmişini gördük. Hayatında ne kadar saçma sapan şeyler varsa gördük. Yani abi ben Helena'nın geçmişini görmek istemiyorum. Gerçekten görmek istemiyorum. Çünkü Helena'nın geçmişi bana hiçbir şey katmıyor. Ha, Helena bunları yaşadı, Helena bunları gördü. Okey ama çok kısa bir özet. Yani toplamda bir bölüm 25 dakikaysa onun 2 dakikası Helena'nın geçmişi olsun. Ne bileyim 15 dakikası Helena'nın geçmişi olmasın. Bana ne Helena'nın geçmişinden, ben tamamen oynadığım oyundan uyarlama olan bir anime serisini izlemek istiyorum yani. Bunu bana Helena geçmişini göstererek göstermeyin. Helena zaten 21. yüzyıldan. What the fuck Helena yani, bana ne? Bu şekilde hikaye ilerlerken zaten şuna çok güzel bir şekilde şahit oluyoruz. Helena ile Main arasında bayağı böyle usta sensei ilişkisi başlıyor. Hani bir sensei ile çırak ilişkisi başlıyor. İşte bir yandan Helena'yı koruyor, bir yandan ona bir şeyler göstermeye çalışıyor Main falan. Dediğim gibi bir tane kapının önüne denk geliyorlar dostlarım. O kapıda çalınan artifeyi yerine koyuyor. Çalınan artifeyi yerine koyduktan sonra bir kapı açılıyor ve oradan da içeriye gidiyorlar. Oradan da onların karşısına ne çıkıyor dersiniz dostlarım? Tabii ki de Brood Mother. Yani Brood Mother şöyle bir mantıkla anlatayım size dostlarım. Oyunun içerisindeki bosslardan, en baba bosslardan, en kaliteli bosslardan ve öldürülmesi zor. Gerçekten zor yani. Eğer büyük bir ekipmanınız, büyük dinozorlarınız, Rex'leriniz, onunuz bununuz yoksa Brood Mother öldürmek çok zor. Ki burada zaten Brood Mother'a saldırıyorlar, zarar veremiyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Helena biraz zihnini kullanıp orada fosforlu parlayan şeyler var. Onların örümcekleri yediğini görüyor ve örümcekler bunu yediğini görüp bunu Brood Mother'a fırlatıyor. Örümcekler de Brood Mother'a saldırıp Brood Mother'ı öldürüyorlar. Brood Mother öldürüyorlar ve hem de kendi silahları değil de Brood Mother'ın ürettiği örümceklerle öldürüyorlar Brood Mother. Abicim siz ne kafa yaşıyorsunuz? Harbiden söylüyorum. Hiç mi açıp bir Ark oyunu oynamadığınızda böyle bir senaryo yazıyorsunuz? Yani hiç mi Ark oynayan birini getirin deyin ki kardeş vallahi işte Brood Mother'ı öldürecekler, 2 tane woman. Yanlarında hiçbir şey yok. T-Rex yok, Giga yok, ne bileyim silah falan hiçbir şey yok böyle. Direktmen işte Brood Mother'ı kendi örümcekleriyle öldürecekler diyeyim. Yemin ettim. Oyunu böyle 1000 saatten böyle aşağı yukarı 1000 saat oynamış birine bunu anlatın. Size götüyle güler. Yemin ederim götüyle güler. Harbiden. Zaten buradaki de mesele de o. Bütün herkes bunlara götüyle güldüğü için bunlar seri nasıl devam edecekler bilmiyorum ama Brood Mother'ı o şekilde alt ediyorlar. Ve Brood Mother'ı o şekilde alt ettikten sonra zaten asıl olay bir de tek silah buluyorlar. Yani tek silah dediğim bir tane tek uzaktan tüfek buluyorlar. Tek tüfeği buluyorlar. Ki bu tek tüfeği de bulmak için daha büyük bosslara gitmeniz lazım. Evet Brood Mother'dan da çıkabilir. Ama çıksa bile o silah kullanmak için elemente ihtiyacınız vardır. Elemente boss'a gittiğiniz zaman verilir ya da veya kendiniz kocaman bir üreticide üretirsiniz vesaire. Burada çok yani o silahın bir sınırsız kapasitesi yok. O silahın kapasitesi bir yere kadardır. Kapasitesi bir yerde bitiyor. Bir yerde onun dolumunu yapmanız lazım elementle. Element mantığını da kaldırmışlar. O kadar rezalet bir sistemi oturtmuşlar ki serinin içerisine. Ben şöyle izliyorum diyorum bunlar ne yapıyorlar? Bunlar bu bölümü niye bu kadar boktan yani? Brood Mother o yani. Gigalarla Rex'lerle işini yapamazsın yani. Hayatta geçemezsin orayı falan. Ardından bu şekilde ilerlerken dostlarımız sözde kocaman mağarayı aşıp Brood Mother'ı öldürüp eseri alıp en son çıkıyorlar yani. Ve bunlar da 2 kişiler. Tek bir silah May'nin bir tane uzun bir tane kılıcı var. Onun haricinde başka hiçbir şey yok. Ya ben izledim ve dedim ki what the fuck bu saçmalık 2. bölümde ne? Lütfen dedim. Zaten hikaye bu şekilde ilerlerken dostlarım aynı zamanda dostlarımız tam çıktıkları sırada ne hikmetse Parasor ve Dodo onları buluyor. İşte Helena'nın yanına geliyor falan filan. Hani Helena onların annesi. Yani Helena nasıl eğitti onları? İkisini de sevdiği carçurt derken onlar Helena'ya bağlandı. Bu şekilde zaten ilerlerken bir de üstüne üstelik bunları tuzağa düşürüyorlar. Bir bakıyor böyle işte oklar falan filan dönmüş, kamuflajlı kıyafetli insanlar geldi. İşte bu kamuflajlı kıyafetli insanlar da orman halkı büyük ihtimalle. Bu orman halkı da kalkıp da bunları buluyor. Ondan sonra işte John diye bir adam işte May'inle konuşuyor. May'inle işte nasılsın falan filan diyor. Hani tanışıyorlar belli ki ama aralarında mazileri biraz karışık gibi. Ve bölüm orada bitiyor. Yani bana göre soracak olursanız Brood Mother ve mağaranın içi ve Helena'nın
büyük hani böyle bize aman aman gösterilen ve benim zerre umursamadığım geçmişi hakkında bölümden pek bir eksik bulmadım. Saber tuttu, yani Kaplan'ı biraz büyük yapmışlar. Onu da minimalize yapabilirlerdi oyuna uyarlı bir şekilde. Daha hoşuma giderdi. Ama işte bakalım daha oyun bize neler gösterecek ki bölümün içerisinde bize 40 ayakları da gösterdiler. 40 ayaklar çok çok küçüktü orada yani. 40 ayaklar normal oyunda biniyorsunuz. O kadar büyükler. Burada 40 ayakları bayağı minimalize bir şekilde göstermişler. Böyle küçük göstermelerini istemezdim şahsen de. Neyse, hayırlısı olsun. Sizin bu bölüm hakkındaki düşünceleriniz, yeri geldiği zaman saçma gördükleriniz nedir? Gerçekten duymak isterim. O yüzden bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.